tarafından gelen Paki Hindu dediğimiz Hindu mülteciler bulunmakta. Yine Rohingya'dan, Burma'dan gelen Rohingyalı Müslümanlar, Müslümanlar bulunmakta ve aynı zamanda Tibetli göçmenler bulunmakta. Unlike in Turkey, rules are not very well placed in India. Like getting a citizenship or getting a permanent residence is a problem for migrants, for refugees, especially even if they have a passport or if Rohingyas are coming without passport. So it's not a very easy thing for them. So every day they have to go through ordeal, the othering, there are issues, there are no jobs for them unless they get the citizenship. Evet, tabii ki benim kendi ülkemde Hindistan'daki göçmenler Türkiye'deki kadar şanslı değiller ve çok daha zorlu şartlarda yaşam mücadelesi vermekteler. Gelenlerin ya kimlik kartları yok ya da kayıt olma sistemleri yok, pasaportları yok ve yine işe erişimleri son derece sınırlı. O yüzden çok daha zor koşullar altında var olma mücadelesi veriyorlar. Yeah. So there are issues. There are a lot of issues. There are challenges. India is a developing country. We already have, nutrition issues, food issues, water issues, and when it comes to refugees, there are issues, more issues. Marginalized communities, you can't even imagine the basic food amenities like food, water, education, houses, they are even deprived of those. So when you compare refugees here in Turkey and in India, there's a lot of difference. Evet, burada zaten gelişmekte olan bir ülke olduğu için kendisi zaten yoksullukla mücadele eden bir ülke Hindistan. Bunun üzerine daha az koşullara sahip olan göçmenler düşünüldüğünde en temel ihtiyaçlar bile gıda, barınma, eğitim, sağlık ve diğer en temel ihtiyaçlara ulaşım bile bir Hindistan'da bulunan bir göçmen için ilave bir sıkıntı ortaya çıkartıyor. Zaten ülke genelinde genel bir yokluk hali hakim olduğu için. Families are suffering, children are suffering, women are suffering, there are divided families, there is a social insecurity, there are mental health issues, there is health issues, and but yes, we do have refugees and their policies are being made. What is issue is the implementation of those policies also. And why I'm giving you this background is before talking about the country issues, talking about the refugee and how we as a journalist can, can help government to frame some policy by our ethical reporting. And how we are doing in our country and how you're also doing, but because issues are different. But one thing is common. Journalists anywhere that we use the power of pen, maybe camera, and put those voiceless people and give some voice to those voiceless so that there is a policy change, because what is needed is government intervention. Otherwise it will just be a story and nothing will happen. Evet, burada kadınların yaşadıkları sorunlar ayrı, çocukların yetersiz beslenme sorunları ayrı, sağlık hizmetlerine erişimdeki sorunlar ayrı. Ve çok farklı sorunlar imhayla baş etmek durumunda kalan bir ülke. Yani bütün bu arka plan hikayesini size niye anlatıyorum? Hangi şartlı ahvalde olursa olsun biz gazeteciler olarak aslında beklenen bizden hep aynı ve bir değişim yaratabilmek için, bir politika değişimi yapabilmek için gazetecilerin yapması gereken şeyler her zaman rasyonel gazeteciliği ve esaslara dayalı gazetecilik yapma sorumluluğu değişmez olması. Bütün bu anlattıklarım aslında bu son söylediklerimin altlığı olarak söylemek istiyorum. Yani bütün nerede çalışırsanız çalışın, birinci önceliğimiz esaslara dayalı sorumlu gazetecilik yapma sorumluluğu. Yeah. So before I'll be showing you some reportage I've been doing extensively covering refugee and migrant issues in India, and where I'm based in Rajasthan, and we have 25-30,000 of Pakistani Hindu migrants living there, and they cross border, they come with a valid passport, and we have Rohingyas also. So I'll be showing some stories of hope, stories of change, and how we have been reporting. I'll be specific with my stories also, and done recently during the times of COVID. Evet, yine sizlerin birkaç tane hikaye paylaşmak istiyorum. Biraz önce söylemiş olduğum gibi
Pakistan'dan gelen Hindu kökenli göçmenler bulunmakta, yine Rohingyalılar bulunmakta ve bu bağlamda umuda dair, değişime dair, sosyal politikalara dair ve aynı zamanda Covid zamanında yaşananlara dair birkaç haber örneği göstermek istiyorum sizlere. Selçuk, you can just give them a gist of this. This is what we'll be talking about. You can just read it once and give a gist. No, not all of them. Just take a gist. Evet, burada Covid-19 sırasında Racistan'ın Jaipur kentinde yaşananlarla ilgili ve yine buradaki kesimin aşılama ve diğer sağlık hizmetlerine ulaşamadığıyla ilgili bir haber. Yüksek risk grubu altındaki kişilerin bile herhangi bir şekilde bu hizmetlere ulaşamadığını anlatan bir haber. Yeah. So these are some pictures that I have taken, and these are from the refugee camps. And on the left side is this first picture is a camp inside a Hindu Pakistani where they live, they come, and it's a migrant camp. And here it's a refugee camp. So you can see that Rohingya refugee camp. They're much alike. You can see, you know, the place how they live, the mud hut. The woman is washing utensils outside because there is no water availability. You can see through the pictures the conditions they live in India. Evet, burada solda ve sağdaki farklı resim. Soldaki resim bizlere Pakistan'dan gelen Hindu göçmenlerin bulunduğu bir kamptan bir resim. Sağdaki de Rohingyalıların kalmış olduğu kamptan bir resim. En temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdalar. So around 25,000 they live in small settlements, and you know the settlements have small constructed houses, semi-constructed with hardly any basic facility, no water, no electricity. Women have to walk miles to get drinking water. And while men work as a local laborers, the women take care of household. Evet, burada inşaatıyla tamamlanmış küçük kulübe tarzı evlerde yaşıyor bu insanlar ve kadınlar ev işlerini yaparken ki kilometrelerce yoldan su taşıyarak bunu yapmak durumundalar. Erkekler de gündelik inşaat işleri ve yevmiye işlerine gitmektedir. You can see she's carrying this and she walks kilometers, you know, and she does this like 2 hours, 3 hours. Her children help her. These are the conditions, the semi-constructed. Look at the roof. Look at the house they're living in. Evet, görmüş olduğunuz gibi çatısına ve evin büyüklüğü ve diğer özelliklerine bakacak olduğumuz zaman son derece derme çatma yapılarda yaşayan insanlar. Yeah. Sometimes children accompany them. They give their school a miss, and they accompany their mothers to get more water. You know, more they go, more water they bring. Evet, ve çocuklar genellikle okul eğitim imkanlarına sahip olmadıkları için anneleriyle birlikte yaşıyorlar ve suyu da birlikte getirip daha fazla su getiriyorlar. The means of earning are rag picking, driving, local laborers, stonework, unemployed, because they cannot get some government jobs or anything unless they have a citizenship, and most of them don't have a citizenship. They stay in country on a long-term visa that's called LTV. So they have to look for some optional things. Evet, burada zaten çalışma izinleri olmadığı için genelde gündelik işlerde yapıyorlar veya halı kilim dokuma gibi, taş işçiliği gibi, şoförlük gibi veya diğer inşaatlarda amelelik gibi işlerle geçinmeye çalışıyorlar. And some of them are from a tribe, you know, tribe, how do you say tribe? Because Koli tribe, tribal people, they're marginalized already. And but what here? Evet, hatta bu insanlar içerisinde kabile kökenli olanlar da var. Yani zaten normal şartlarda herhangi bir medeniyetin bir parçası olmayan insanlar da var. Yani her kesin bir şekilde bir çorba olduğu bir ortam. But recently we saw that some of these, you know, migrants went back before coming here because, you know, there were a lot of issues, you know, before coming here. So we could see that there was news coming that many of Pakistani migrants are going back. But why are they going back to the same place where they were persecuted? What are the reasons? So as journalists,
we need to find out. So I went there before coming here because I wanted to revisit what's happening now. And got in touch with government officials, got in touch with the NGOs who are working, spoke to families because some people had contacted me and they had told me that they've gone back and such are the issues, because you can't just write like this. So went there, spoke to people and found there are many issues. Evet, burada Covid zamanında özellikle 1000'e yakın kişinin zaten istenmedikleri Pakistan'a tekrar geri dönmek durumunda kaldıklarını öğrendim ve bunun nedenlerini sorguladım. Zaten hali hazırda kaçarak geldikleri bir yere bir insan neden tekrar geri dönmek zorunda kalır diye ve arkasında incelediğimizde çeşitli hükümet yetkilileri, STK'lar, mültecilerin kendileri yapılan röportajlardan bütün bunları hepsini bir araya getirdiğimde çok makul gerekçelerinin olduğunu keşfettim. Yeah, so they kept saying that, yeah, we left because they were not treated well. COVID was very hard for them. And evet, zaten son derece elverişsiz koşullar altında olduklarını ve geçimlerini kıt kanaat sağlayabildiklerini ve Covid'den tam kapanma sırasında da hiçbir işe erişimlerinin olmadığı için tamamen gıdaya bile ulaşamaz hale geldiklerini öğrendim her şeyden önce. yes, here I go. Yeah, so what compelled 800 migrants to go back in 2021 during the COVID when the country was in the lockdown? Yani ülkede what compelled them? Number one was long awaiting citizenship, because rules say that if you stay there, you know how they come. I'm talking about Pakistani Hindus. They come on a religious visa or they come on a tourist visa, because there is a place called Haridwar in India where they can come from Pakistan to offer, last rites of their near ones. So they are given a permission to come there, and then they plan to stay back because they are being really persecuted there. Evet, biraz önce söylemiş olduğumuz gibi Covid zaten kendi başına zorlayıcı, yani hayat bu insanlar için zaten zorlayıcıydı ve Covid ile birlikte bu durumları kat ve kat daha elverişsiz duruma geldiği için bir zaman sonra geri dönmekten başka çareleri kalmıyor. Yeah, so it says that is my story on 11th May 2022. Before coming here, I came here on 14th. Tell them that I went again there and stayed with them for 2-3 days and then did this. Buraya hemen gelmeden önce son durumlarını kontrol etmek amacıyla yapmış olduğum bir haber. Geçtiğimiz hafta içerisinde yayınlanmış bir son haber. So citizenship tangle and everyday struggles. It was not alone the citizenship. What I found, it was not only the citizenship that forced them to go back. There were other reasons. Evet, burada vatandaşlık alamamaktan bahsediyor. Normal şartlarda eğer sığınma hakkı verilmişse 6-7 yıllık bir veya yaşama sonrasında vatandaşlık alabiliyorlar ama alamamışlar. This is a photo from the migrant camp which I have taken. I often take pictures with my stories. Evet, yine aynı şekilde bir mültecilerin yaşamış olduğu bir kamptan çekmiş olduğum bir fotoğraf. Ve bütün röportajlarımı yaparken bir şekilde fotoğraflarla destekliyorum. So these are the major reasons. 800 Pakistani migrants they returned, long-awaiting citizenship, unfriendly registration process, and socio-economic status during COVID lockdown, because there was joblessness and rag picking and driving and being a labor. It was not easy because there were no job, there was no social security, there was no job security. So they couldn't earn anything, they couldn't eat anything, and they thought, let's go back to our homeland, at least we can do some farming there. Evet, burada tam kapanma sırasında şoför olan işini yapamadı, inşaatlarda çalışanlar işini yapamadı ve herhangi bir şekilde gıdaya da ulaşamaz hale geldiler. En azından geldiğimiz yerde zor da olsa tarımsal faaliyetlerimizi yürütüyordu. Bari gidip tekrar tarım yaparak geçinelim demek durumunda kaldı insanlar. So in my story, what I have included is, because I cannot just write because somebody told me. You have to write, you have to attribute. So in my story, I have attributed, for example, this guy Suhir, who
who went back there, his story. You know, I start my story with a narrative form. I start my story with his story. That why he was forced to go back because he kept waiting. His father also died. He did not get the citizenship during COVID and there was no hope left and he left. And he told me this on a WhatsApp call. But because I knew the family and I verified, went there, spoke to his neighbors, because we can't just write anything. We need to have solid case studies to back your story. Evet, bu anlattığım hikaye ilk başta tek bir kişinin hikayesiymiş gibi görünüyor. Ve bu kişi daha önce mülakatını yaptı ve daha sonra WhatsApp üzerinden de görüştüğüm bir kişiydi. Ama sadece tek bir kişinin hikayesine dayanarak bunu bir genelleştirme yapmamak gerekiyordu. O yüzden yerinde gittim, gördüm, inceledim ve durumun doğruluğunu teyit ettikten sonra haber So when you write human interest story, you just don't write only problem. You write there what are the problems, actually their voices, that he said that he wanted to come here, he was being persecuted, he tried a lot, his father died. Bring some human emotions. Evet, buradaki hikayede öncelikli olarak insanları yazmış olduğunuz hikayeye yakınlaştırmak gerekiyor. O kişinin geçmişi, yaşadıkları, kendisi yaşadıkları, kendisinden önce bring that's the allow, and you know, just try to put some color when you write. Evet, yazarken de hikayenize renk katmaya çalışın. Eğer izin veriyorsa adı, gerçek adı, soyadı, yaşı ve diğer demografik bilgilerini yazın. So the research that I did recently before coming here, it showed me that the most of them who returned to Pakistan were those who had come on pilgrim visa just 2 years ago, and they had plans for a long stay. But because of the COVID, because of the circumstances, they could not stay back. It was not very friendly. They found it difficult, so they went back. Evet, ve bakmış olduğumda bu kişilerin çoğunun ilk zaten gelirken ki hacı vizesi dedikleri vize, ölülerin küllerini kan dökmek için aldıkları bir vize türü. Onunla gelebildiklerini gördüm ve aslında daha uzun kalmayı planlıyorlardı veya döneceklerdi ama araya bir de Covid girince tamamen ümitsiz duruma. Why is this story very important? These stories are very important because India claims that it has a very friendly migrant and refugee policy for those who are minority in other countries. For example, Sikhs, Hindus, Christians. So they think which are minority in other countries, for example, and it's a very friendly. So if Pakistani Hindu is a minority in Pakistan and they are taking refuge in India, it means their policy is not friendly. So as a journalist, it's our report to write anti-establishment. It's our report, it's our job to write and, to show the mirror, no, they're going back, your policies are not friendly. Evet, burada bunu haber yapılmasının gereği şundan kaynaklanıyor. Çünkü Hindistan o zamana kadar sürekli kendi göçmen yasalarının ve politikalarının kendi Hintlilerin kendilerinin azınlıkta olduğu ülkelerde uygulanan politikalara göre çok daha dostane ve çok daha göçmen dostu yasalar ve politikalar olduğunu iddia ediyordu ve bizler bunu bir ayna tutmak durumundaydık gazeteciler olarak ve bu resmin böyle olmadığını göstermek durumundaydık. In 2019, the government of India invited non-Muslims like Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists belonging to Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, residing in 13 districts, and to come and apply for citizenship. It was under the Section 5 of registration and Section 6. But yes, these were the tall claims. And the reality is that so many people are leaving back. So again, it's our responsibility to write. And even there is an online facility, but if your passport is expired and you want to renew it, you cannot do it online. So all of these families, imagine a family of 8, a family of 10, traveling from, Sakarya or from Ankara to Istanbul, spending a lot, and they are refugees. They have no jobs. It's not like Syrian refugees in Turkey. There is no security. You saw their houses, how they live. It's a comparative study. So for them, it's a financial burden. So the process is not friendly. 1955 yılı vatandaşlık yasasında Müslüman olmayan Hindular, Budistler, Sikler ve diğer etnik kökenlilerin vatandaşlığa kabul edilmelerine yönelik bir madde var. Hindistan bunu gösteriyor. Ben bunları 1955'te düşünüp vermişim ve o yüzden çok daha düşünceliyim
tavrında. Ama uyguladığı baktığımızda pasaport şartları uyguluyor. Geçerli pasaportumuz olması gerekiyor. Bu insanlar yıllar önce gelmiş, pasaportları tabii ki şu an geçerliliğini kaybetmiş. Ve 8-10 kişilik zaten yemeği ekmekleri bile olmayan kişilerin tutun Sakarya'dan veya işte Diyarbakır'dan tutup İstanbul'a gitmeleri gibi 300-400 kilometre yolu tamamen bütün aile gidip pasaport yeniletme işlemlerinin zorunlu tutuyor mesela. So they said that government failed us. When before elections, the government, the ruling party, they made all claims that we'll be doing, because they were gaining the votes. They were like, we'll be doing betterment for you. We'll be giving you citizenship. You vote for us. They told us all of that. And when they came in power, they did nothing for us. So there are diverse voices. I've spoken to people. So what is needed is diverse, authentic voices in your story. What is needed is the figures. Where did this 800 figure came to me? Who gave me this 800? I did not count. They are back in Pakistan. These are the government figures. These, yeah. Evet, burada yapmış olduğum mülakatlarda çeşitli kerelerde hükümet yetkililerinin kendileri geldiklerini görüştüklerini eğer bize oy verirseniz veya bizi desteklerseniz bu sürecin sonucu seçimlerden sonra size vatandaşlığınızı vereceğiz, işlerinizi kolaylaştıracağız, iş bulacağız. Bütün sürekli olarak taahhütlerde bulundukları ama bunların hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi ve bir 800 rakamını telaffuz ediyorum. 800 kişinin döndüğü bu rakamlar resmiyete geçen rakamlar ve resmi kaynaklardan alınmış rakamlar. So this is the present state. So you, besides talking to government, talking to experts, you also speak to experts and NGOs. For example, the expert who is working there to me, he told me the implementation of why that that rule which they had made for minority, why it's not been implemented. Because it needs a transparent regime that can make bureaucracy accountable so that they can deliver citizenship within the minimum required period, and that too in the camp mode. So he thinks that it's bureaucratic bungling, it's red tapeism that is responsible for the delay. Evet, burada vatandaşlık sistemlerinin kağıt üzerinde olup da uygulamaya yer almadığının nedenlerini sorguladığımızda tamamen bunun aslında yasalardaki boşluklardan olduğunu görmekteyiz. Çünkü bir şehirden eyalete, eyaletten başkente dosyaların aktarılması için bile her biri aktarım için insancıl olmayan çok uzun süreler olduğunu görmekteyiz. Ve yine aynı şekilde bürokratik engellerin ve prosedürlerin çok fazla sayıda olduğunu görmekteyiz ve bunlar hepsi aslında doğruladığımız ve gerçekliği kabul edilen gerçekler ve çünkü işleyiş sisteminin dair bilgileri hükümet yetkililerinin kendilerine veya resmi makamların yetkililerinden ediniyoruz. Yeah. So can I have my presentation back? So you saw, these were the basic issues, and we have put all these comments here. And why is it important to talk about refugees? It's important because they are here in our country on the cost of war, violence, persecution. So their stories are important, and we are journalists. We should report the marginalized communities. We should report the issues. Evet, burada mültecilerin kendileriyle görüşmek ve onların sesini yansıtmak önemli, çünkü bunlar zaten marjinalleştirilmiş bir kesim. Onların sesi olunması gereken bir kesim ve savaştan, şiddetten ve diğer insancıl olmayan koşullardan kaçarak ülkeye sığınmış olan insanlar. O yüzden birilerinin sesini yükseltmemeleri durumunda zaten kendilerinin doğal olarak sesleri olmayan bir kesim. While you adhere the practice of objectivity, balance, being critical, fact-checking, that's all nice. That's all your journalistic tools. That's how you approach a news. But more important in such sensitive issues is to be empathetic, is to be sensitive. Evet, burada tabii ki gerçeklerin araştırılması, gerçeklerin çeşitli kaynaklardan teyit edilmesi, bunlar normal şartlarda da bir gazetecinin zaten meslek erbabı olarak yapması gerekenler. Ancak özellikle bu tür marjinalleşmiş kesimlerle çalışan bir gazeteci bunları ilave olarak hem empati duygusu geliştirebilmeli hem de
hassas olan konulara karşı hassasiyet gösterebilir. They have a phobia. They feel that a journalist will, temper the facts and write something for them and back at their home in their native countries. Because they want to go back. They want to be doubly sure that if you're writing something against us or in favor of us, it shouldn't create trouble to their other family members across the border, because their family is there. Entire family hasn't come here. Few relatives are there and they are in a hope they want to go back. So you have to develop that trust, you have to build that trust. And it will only come when you do these issues for consistent time. Because it takes time to open up. You need to have a local source, you need to talk people, you need to sit down, have a meal with them, talk to them. Evet, burada bu insanlar zaten normal şartlarda da gazetecilere kolaylıkla açılabilen insanlar değil, çünkü korkuları çok yüksek. Gazetecinin yazıp çizdiğiyle mevcut durumu daha da kötüleştirebileceği, hatta Pakistan tarafında kalan aile üyeleri için yaşamı daha çekilmez ve katlanılmaz bir hale getirebileceği endişesi de var bir taraftan. O yüzden doğal olarak kendilerini gizlemeye yönelik ve kendilerini açmamaya yönelik bir temayülleri var. So like we have been telling you since morning, are there any reports, are there any fact checking, what are you doing? So when you report, check, are there any existing reports, and do your homework and rely on facts, develop a connection through empathy, and follow your stories. And yes, put voices from all sides, from government side, from the experts, from the NGOs, from the victims first, at least 3-4 very diverse perspective from the victims, and somebody who is working with them, or maybe any leader of that area. Put as many voices, because like Lalit showed us the balance, and so we need to balance our story. We need to have threads from all sides. Evet, bütün herkesin görüşlerini yansıtmak için başta mültecilerin kendisi olmak üzere 4-5 farklı veya 3-4 farklı mültecinin farklı bakış açılarını yansıtacak şekilde. Onlarla çalışan STK'lar olsun, onların çalışmak durumunda kaldığı hükümet yetkilileri, işlerini gördürmek durumunda kaldığı hükümet yetkilileri olmak üzere çok taraflı, çok paydaşlı bir araştırmayı sonuç olarak paylaşmanız gerekiyor. And also what's more important is follow your stories. Once you follow an issue, you do a follow-up. Like, you have written a story, then do one more, what happened. Then see what's happening again. Do a story, for example, a policy came. This policy has started. Your government is about to start this policy. Okay. Then it has been implemented. Then do a story after 1 year. What have been the results? Is it a successful or is it a failure? So revisit your stories. Evet, burada diyelim gerekli veya istenilen politika değişiklikleri yapıldığı kağıt üzerinde bunlar uygulanıyor mu, uygulanmıyor mu veya yansımasını buldu mu, bulmadı mı şeklinde haberlerinizi takip edin. Bir yıl sonra tekrar ziyaret edip mevcut durumdan herhangi bir değişiklik olmuş mu olmamış mı, bunların kontrollerini yapıp onları da iyi yönde veya kötü yöndeki değişimleri yine aktarın. Yeah. So because unless you don't follow them, nobody will follow. So follow your stories like your babies. Just because policy change will only happen when you will consistently follow an issue. It doesn't happen on just one story, because these are big issues. Evet, bir bebeğinizmiş gibi söz konusu haberinizin takibini yapın. Çünkü özellikle bir politika değişimini amaçlıyorsanız hiçbir politika tek bir haberle değişmez. Israrla ve sürekli takip ederek ve sürekli vurgulayarak değişir. O yüzden eğer sonucunda gerçekten bir politika değişikliği istenilen veya arzu edilen bir durum varsa bu haberleri sürekli takip edip durum değişikliklerini de yansıtın. Yeah, so it's very, very important. It's very You're live. Yeah. Silence. Are there any questions meanwhile I can take? Bu arada soru veya yorumunuz varsa da bunları aktarmaktan ve sormaktan çekinmeyin lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Bu kadar yakından takip ettiği bu hikayelerin
sonunda bir değişiklik oldu mu? Özellikle pandemi nedeniyle çok yoksulluk çeken bu insanlara Evet, herhangi bir yardım vesaire. Bu aşıya ulaşılamama sorunu varmış. Ulaşmış ve aşılanmış hepsini. Bunları şu an atlayarak gidiyor. 3-5 tane farklı örnek vererek ama onun dışında yani bir değişim söz konusu değil. Aynı şekilde yaşamaya devam ediyorlar herhalde, değil mi? Aynı sorun. Hani ısrarla vurgulanmış, belli ki ısrarla takip edilmiş bir hikaye bu. yani bu aşıyla ilgili öyle. Bir kadına insanlar